Erken Orta Çağ, kabaca 476'dan 1000 yılına kadar olan dönem, genellikle karanlık çağlar olarak adlandırılır ve Avrupa'da entelektüel durgunluğun yaşandığı bir dönemdi. Tıbbi bilgi sınırlıydı. Tedaviler genellikle batıl inançlara ve halk hikayelerine dayanıyordu. Antik Yunan ve Roma'nın büyük tıp eserleri büyük ölçüde unutulmuştu. İnsanlar genellikle etkisiz olan geleneksel ilaçlara bel bağlıyordu. Sağlık ve hijyen eksikliği sık sık hastalık salgınlarına yol açıyordu. Yıkıcı bir salgın olan kara ölüm, 14. yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavurdu. Tıbbın korkunç durumunu gözler önüne serdi. Yeni bilgilere ve etkili tedavilere çok ihtiyaç vardı. Avrupa zorluklarla mücadele ederken, İslam dünyası entelektüel ve bilimsel ilerlemenin altın çağını yaşıyordu. 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar İslam alimleri tıp ve eczacılığa önemli katkılarda bulundular. Eski Yunan ve Roma metinlerini koruyup tercüme ettiler. Bu Avrupa'da kaybolacak olan bilgiyi korudu. İslam dünyası eğitime ve bilime büyük önem veriyordu. Hastaneler ve tıp okulları kurdular. Bu kurumlar, İslam dünyasının dört bir yanından ve ötesinden bilim insanlarını çeken öğrenme ve yenilik merkezleri haline geldi. İslam alimleri yeni tıbbi teknikler, cerrahi aletler ve ilaçlar geliştirdiler. Göz hastalıkları, cerrahi ve farmakoloji gibi alanlara önemli katkılarda bulundular. Keşifleri ve yazıları Avrupa'da tıbbın yeniden canlanmasının temelini attı. İslam tıbbının en etkili isimlerinden biri Razes olarak da bilinen El-Razi'ydi. Kapsamlı Tıp Ansiklopedisi veya Kapsamlı Tıp Kitabı çeşitli tıbbi bir konuları kapsıyordu. Yüzyıllar boyunca standart bir tıp metni olarak kaldı. Bir diğer önemli isim ise İbn Sina olarak bilinen Avicenna'ydı. Başyapıtı olan tıp kanunu, Yunan, Roma ve İslam kaynaklarından tıbbi bilgileri sentezleyen sistematik ve ansiklopedik bir eserdi. Yüzyıllar boyunca hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da kullanılan tarihteki en etkili tıp metinlerinden biri haline geldi. Eczacılıkta El-Biruni önemli katkılarda bulundu. Farmakoloji üzerine çalışması olan Kitab al-Saydalah veya Eczacılık kitabı, ilaçların özellikleri ve kullanımları üzerine kapsamlı bir incelemeydi. Eczacılar için standart bir referans eseri haline geldi. İslami tıp bilgisinin Avrupa'ya aktarımı, Latin batısında tıbbın yeniden canlanmasında önemli bir rol oynadı. Avrupalı bilim insanları Arapça tıp metinlerini Latince'ye çevirmeye başladılar. Bu eski tıp bilgisinin yeniden keşfedilmesine ve yeni fikir ve uygulamalara maruz kalmaya yol açtı. İslami tıbbın Avrupa üzerindeki etkisi, yeni ilaçların ve tedavilerin benimsenmesinde açıkça görülmektedir. Örneğin, Avrupalı hekimler afyon ve diğer ağrı kesicilerin kullanımını İslami tıptan benimsediler. Ayrıca dağlama ve ligatür kullanımı gibi yeni cerrahi teknikler öğrendiler. İslami tıbbın mirası, belirli keşiflerin ve uygulamaların ötesine uzanır. Avrupa'da üniversitelerin ve tıp okullarının gelişimini etkiledi. Gözlem, deney ve rasyonel düşünceyi vurgulayan bilimsel yönteme katkıda bulundu. Orta Çağ'da İslam dünyası ile Avrupa arasında bilginin alışverişi, medeniyetlerin birbirine bağlılığının ve kültürler arası alışverişin bilginin ilerlemesindeki öneminin bir kanıtıydı.